Allah kavramının gerçek anlamını bilmiyoruz. Allah kavramını bilmediğimiz gibi dinin ne olduğunu, Kur'an'daki hükümleri de bilmiyoruz. Dolayısıyla Kur'an'da Hz. Muhammed'in bizi getirdiği uyarıları fark edemiyoruz. Halbuki Kur'an baştan sona hep bu konuda büyük uyarılarla donatılmış. Bu şeytan vasfına sahip cinlerden uzak durun. Onların eyvalarına kanmayın. Onların söylediklerine inanmayın. Onlar insanları gerçekten saptırmak istiyor diye Kur'an sayısız ayetler ihtiva ediyor. Kur'an'ın bize verdiği bir silah var. Cinlerden insanın kendini korumasının bir yolu var. Cinlerin göndermiş olduğu çeşitli frekanslardaki impulslardan kişinin korunabilmesini temin eden Kur'an'da 2 formül, 2 şifre var. Bu formül, bu 2 şifrenin birisi Sad suresinin 41. ayetinde mevcut. İkincisi de Mü'minun suresinin 97 ve 98. ayetlerinde mevcut. Bir kişi bu 2 ayeti arka arkasına 100, 200, 300 defa okuduğu zaman beyni öyle bir dalga boyunda frekans yayınlıyor ki, öyle bir dalga boyu yayınlıyor ki bu kişinin beyni çevresinde belli bir manyetik alan, manyetik kalkan oluşturduğu gibi, cinlerin impulslarını kesen, geçirmeyen bir manyetik kalkan oluşturduğu gibi, ayrıca hani bugün evlerimizde sivrisinekleri uzaklaştırıcı bir takım tabletler kullanıyoruz ya, onları ısıda belli bir koku frekansı yayıyor ve sivrisinekleri uzaklaştırıyor. İşte bu duayı okuduğunuz zaman beyniniz öyle bir dalga boyu yayınlıyor ki cinleri oradan uzaklaşmaya mecbur kılıyor. Cinlerin etkisinde olan kişiler bunu okuduğu zaman bu duayı veya cinlerin etkisinde olan kişilere bu dua okunup gönderildiği, yönlendiği zaman o kişilerde belli tepkiler meydana geliyor. İçi sıkılıyor, içi daralıyor, başına ateş çıkıyor. Avuç içleri terlemeye başlıyor. Oradan sıkılıp kaçıp gitmek istiyor. O duanın okunduğu ortamda durmak istemiyor. Bunalıyor. Niye? Çünkü onu etki altına almış olan cin bu radyasyondan, bu yayından zarar görüyor. Dolayısıyla o kişiyi oradan uzaklaşmaya sevk ediyor. İşte bu dua bizim yegane silahımız. Evet, işte bizim yegane silahımız Kur'an-ı Kerim'in Sad suresinin 41. ve Mü'minun suresinin 97-98. ayetleri olan bu dua. Rabbi enni messeniye şeytanu binusbin ve azaba. Rabbi euzubike min hemezati şeyatini ve euzubike Rabbi en yahdurun. Rabbi enni messeniye şeytanu binusbin ve azaba diye Eyüp peygamber dua etmiş. Cinler bu peygambere musallat olmuşlar. Ona büyük eziyet ve azap vermişler. O da bu şekilde dua etmiş. Ayrıca gene Mü'minun suresinin 97-98. ayetlerinde de şeytanın size verdiği zararlardan ve çevrenizde bulunmasından Allah'a sığının bu şekilde diyerek bu dua bize öğretiliyor. Dolayısıyla biz bu tip cinni kişilere veya uzaylılarla görüştüğünü söyleyen hasbelkader kişilere veya ruhlarla görüşenlere veya başka türlü cinlerin etkisi altında olan, cinlerin dürtüleriyle hareket eden kişilere karşı biz bu duayı okuyacağız. Defalarca okuyacağız. Evet. Tek silahımız işte bu dua.
Bu duayı tekrar ederek beynimizin yayacağı dalgalarla korunma şansına sahibiz. Bu etki altında olan kişilerin en önde gezen vasıflarından bir tanesi cinni radyasyonun meydana getirdiği bir mora dönükten, o semumdan gelen zehirleyici yapı diye tarif edilen özellik, o ışınsal yapı yüzde bir morarma meydana geliyor. Eflatunumsu bir renk. Yani güneş yanığı esmer değil. Bir başka olgu, konuşmalarda mantıksal bütünlük geriliyor, zayıflıyor. Konuşmaya başlıyor, birkaç cümle veya 3-5 dakikadan sonra bir bakıyorsunuz başlangıçta söylediği cümlelere ters düşen çelişkili cümleler. Aşırı tekrarlar. Sürekli aşırı tekrarlar. Ve bütün bunların ötesinde inanç sapmaları. Eğer Hz. Muhammed doğruyu söylüyor diye iman ediyorsak, inanıyorsak, onun bildirdiği sisteme tamamıyla ters düşen bir sistem. Mesela cinlerin tümünde reenkarnasyon olayı vardır. İster biz yüksek ruhlarız diye bildiri versinler, ister uzaylıyız diye bildiri versinler, ister evliyayız diye görünsünler, hepsinde de reenkarnasyon olayı vardır. Yani öleceksin, bu beden çürüyecek, gidecek, sonra yeni bir beden bulup yeni bir bedenle yeniden dünyada yaşayacaksın. Böyle bir şeyin olmayacağı Kur'an'da birçok ayetle bildirilmiş. Keşke dünyaya geri gelsek de yapmadıklarımızı yapsak ayetlerinin haddi hesabı yok Kur'an'da. Birçok ayetlerde bu veriliyor. Bu cinler sadece uzaylıyız diye aldatmıyorlar insanları. Adam kendini evliya gibi görüyor. Adam kendini şeyh zannediyor. Adam kendini Mehdi zannediyor. Bugün o kadar çok var ki bu türden kişiler, haddi hesabı yok. Mehdi'nin hadislere göre Mekke'de ortaya çıkacağı ve orada ortaya çıktıktan sonra kuzeyden üstüne bir ordu gönderileceği, bu ordunun bir deprem sonucu yerin dibine geçeceği, batacağı hadiste belirtilmiş. Böyle bir olay olmadığına göre demek ki şu ana kadar Mehdi diye bir zat ortaya çıkmamış. Bu kesin, somut, gerçek. Ama maalesef cinler kendini bir takım insanlara da evliya, şeyh, Mehdi zannettiriyor. Adamın İslamiyet hakkında doğru dürüst bilgisi yok. Kur'an hakkında doğru dürüst bilgisi yok. Amentü'yü doğru dürüst bilmiyor. İtikadi esasları bilmiyor. Hadis bilgisi yok. Hazreti Peygamber'in ne söylediğinden haberi yok. Hatta bazıları hadisleri bile inkar ediyor. Tasavvuf desen tasavvufun, yani İslam'ın ruhunun, düşünce sisteminin, halinin uzağından geçmemiş. Halbuki Mehdi vasfıyla bilinen zevatın, zevatın dedim. Çünkü her devrin bir müceddidi vardır. Yani her 100 senede Cenab-ı Hak yeryüzüne bir müceddit yollar buyurması hasebiyle o mücedditler de kendi devirlerinin Mehdisidir. Genel olarak her 100 yılda bir gelen müceddit Mehdi'dir. Ama son gelen müceddit, tecdid edici, yenileyici, daha özel vasıflara sahip olması hasebiyle hasseten
Mehdi'dir. Ama bu zatların hepsi de tasavvufun bahsettiği bütün hakikatlere vakıf kişilerdir. Sadece zahir ilmiyle değil, batın ilmiyle de mücehhez kişilerdir. Dolayısıyla işte bunlardan biri kendini böyle zannettiği zaman çevresine toplananlar da farkında olmadan onun aracılığıyla bu cinlerin emri altına, hükmü altına girmiş oluyor. Onun için İslam itikadını, itikat sistemini, amentüyü çok iyi bilmemiz lazım. Ne zaman, nerede bu itikat çizgisinden, iman çizgisinden çıkılırsa biz orada Hz. Resulullah'ın gösterdiğine tabi olarak o sapmalardan kendimizi kurtarmak zorundayız. Evet, bu cinler özellikleri konusunu da bu kadarıyla anlatmış olalım. Ve bundan sonra da daha bir üst boyut varlıklar olan melek ismiyle bilinen varlıklardan Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği ilim nispetinde dilimiz döndüğünce söz etmeye çalışalım.